Dexter televizyon dizileri arasında en ikonik, en popüler ve en kalitelilerden biri ama herkes bu diziyi bilecek diye bir şey yok. O yüzden bilmeyenler için spoiler vermeden konusunu anlatayım, sonra da inceleyelim ve izlemenize değer mi ona bakalım. Hikaye 2006'nın Miami'sinde geçiyor ve ana karakterimiz Dexter hem bir seri katil hem de bir polis. Yaptığı ise olay mahallini incelemek olduğundan neredeyse kusursuz şekilde katilliğini sürdürebiliyor. Yaptığını haklı çıkarmak içinse kuralları var. Mesela sadece katilleri öldürüyor ve bu sayede hem karaktere hak verip bağ kurabiliyoruz hem de dizi boyunca katiller arasında bolca çekişmeli kovalamacalar izliyoruz. Ama dizi sadece bundan ibaret olsa aşırı boş olurdu. Asıl amacımız Dexter'ın geçmişini öğrenmek, çünkü kendisi de tam hatırlamıyor ve neden insan öldürmeye karşı bir tutkusu olduğunu bulmak. Son olarak şunu da bilin, Dexter bir sosyopat, yani duyguları yok ve insan ilişkilerini önemsemiyor ama yakalanmamak için elinden geldiğince insanlara ayak uyduruyor ve normal biri gibi davranmaya çalışıyor. Dexter'ı hiç duymadıysanız bile artık kafanızda bazı şeyler oturmuştur. Peki bu dizinin iyi yaptığı şeyler ne, kötü yaptığı şeyler ne? Abone olup muazzam Discord serverıma geldiysen inceleme kısmına başlıyorum. Dexter oynayan Michael C. Hall sosyopatlığı oynamamış, resmen yaşamış. Sonuçta bir diziden etkilenebilmemiz için gerçek olduğu illüzyonuna kapılmamız lazım. Yalan yok, hayatımda hiç sosyopat tanımadım ama Dexter'ın tuhaf davranışları C. Hall tarafından o kadar iyi canlandırılmış ki rol olduğunu unuttum ve gerçekliğine inandım. Aynı zamanda Dexter'ın iç monologları her ne kadar bazen canavar olabiliyorum, bugünse deniz canavarıyım deyip denize dalması gibi komik düzeyde bayat olsa da karakterle bağ kurmanız konusunda acayip başarılılar, ben sevdim. Yan karakterlerse 2-3 tanesi dışında ilk sezonda çok da iyi değiller. Yeterince üstlerinde durulmadığından karakteristik özellikleri düzgünce aktarılamıyor, bu yüzden ekranda görmek bile sıkabiliyor. İkinci sezonda bu sorun çözülüyor. Yan karakterler farklı ve belirgin karakteristik özellikler kazanıyorlar. Aynı zamanda hikayeye daha çok etki ediyorlar. Bu sayede hem önemsiz karakterler NPC gibi hissettirmiyor hem de Dexter'ın herhangi bir sorunla karşılaşmadan at koşturabileceği hissiyatının önüne geçilmiş. Hem de yan karakterler artık hikayenin gidişatını değiştirebildiğinden sahneleri boş hissettirmiyor. Mesela ilk sezonda Dexter her şeyi herkesten önce çözüyor ve sürekli bir adım önde olma durumu yüzünden dokunulmazmış gibi hissettiriyor. Masuka gibi yan karakterlerin tek amacıysa Dexter'a o an ihtiyacı olan bilgiyi sağlamak. Ama ikinci ve sonraki sezonlarda Masuka'nın olayları Dexter'dan önce çözdüğünü de görüyoruz. Dexter'ın işini bozacak bilgileri ortaya çıkardığını da görüyoruz. Ben sadece Masuka'ya örnek verdim ama neredeyse tüm yan karakterlerde aynı şey yaşanıyor. Bu sayede hem kendilerini sevmeye, önemsemeye başlıyoruz hem de dizi daha dengeli hale geldiğinden tehdit seviyesi yükseliyor ve daha sürükleyici oluyor. Zaten ikinci sezonun konusu acaba Dexter yakalanacak mı? Ve izlerken tüm sezon boyunca acayip gerildim. Bunu daha önce Dexter'a eş güçleyen karakterler koyup gerçek bir tehdit yaratarak başarabilirsiniz. Adamlar başarmış. Hatta daha da güzel kısım şu, eğer eş güçle bir karakter koyuyorsan çok geçmeden karşı karşıya getirmen lazım. Çünkü uzatırsan eş güçteki karakterini salak yerine koymuş olursun. Dizi de bu zeki karakterleri hiç uzatmadan Dexter'la karşı karşıya getiriyor. Ben çok beğendim çünkü zeki olarak gösterilen bir karakterin Dexter'ı bulması 4 sezon falan sürmemeli. Ha şu biraz can sıkıcı. Bazen bu yan karakterler Dexter'ı öyle bir sıkıştırıyor ki kurtulmasının tek yolu normalde asla gerçekleşmeyecek şeylerin yaşanması oluyor. Buna plot armor deniliyor ve ben bundan nefret ediyorum. İyi ki böyle kısımlar rahatsız etmeyecek kadar az yaşanıyor, yoksa dizi benim için tüm gerçekliğini kaybederdi. Zaten her şeyden kurtuluyor deyip Dexter'ın başına gelenleri önemsemeyi bırakırdım. Şimdi kısa ufak şeylerden bahsedeyim. Öncelikle dizinin insanların aşk hayatını anlatmaya bu kadar zaman ayırması acayip sinirimi bozdu. Özellikle 4. sezondan sonra durmadan birileri sevgili oluyor, ayrılıyor. Hikayeye hiçbir fayda etmeyen boş ilişkiler izleyip duruyoruz ve sürükleyiciliğin içinden geçiyor. Dexter'ın günlük hayatı ve seri katil hayatı arasında güzel bir denge kurulmuş. Sürekli gündelik hayatını görsek sıkılırdık. Sürekli katil hayatını görsek karakterin sıradan bir psikopattan farkı kalmazdı. İki hayatında ekran süresini güzel ayarlamışlar ama yalan söylemeyeceğim, bazen gündelik hayata ağır basıyor ve izlerken sıkılmaya başlıyorsunuz. Neyse ki nadiren yaşanıyor. Flashback'leri çok sevdim. Bazıları Dexter'ın kişiliğinin altyapısını oluşturuyor. Bazıları yan karaktere derinlik katıyor. Bazıları ise bugüne etki eden olayların geçmişte nasıl başladığını
yaşadığını anlatıyor. Adamlar sadece flashbacklerle ayrı bir sezon edecek kadar hikaye anlatmış. İçlerinde kendi travmaları, kendi gizemleri, kendi hikayesi ve epik sahneleri olan olaylar yaşanıyor. Açıkçası izlemeye doyamadım, aşırı iyi olmuş. Ana düşman olan seri katillerin hepsinin öldürme motivasyonu farklı, öldürme şekilleri farklı, yani konseptleri farklı. Bu da seriyi sürekli ferah tutuyor. Baktığınızda hepsi seri katil. Bir yerden sonra sıkması lazım ama aksine hep yeni gelen katil nasıl biri olacak diye merakta kalıyorsunuz. Ana düşmanları aşırı iyi tasarlamışlar. Şimdi biraz spoilerlı kısma gireceğim ama videoyu kapatmayın, onun yerine ekrandaki dakika ve saniyeye gidin. Çünkü daha konuşacak çok şeyimiz var. Uyarımı yaptığıma göre anlatmaya başlıyorum. Hepimizin kabul etmesi lazım ki Rita'nın ölüm sahnesi dizinin en zirve kısmıydı. Dexter'a yaptıklarının sonuçları olduğunu gösteren aşırı çarpıcı bir sahneydi. Harrison'ın Dexter gibi kanlar içinde doğduğu sahne de çok anlamlıydı. Dexter günah işlemeyi bırakmadığı için günahları, yani travmaları ve öldürme isteği çocuğuna geçiyor. New Blood'da ise Harrison günahlarıyla yüzleşip bu günah döngüsünü kırıyor. Ama o seriye ayrı bir video yapacağım, o yüzden şimdilik devam edelim. Kısaca 4. sezon her şeyiyle mükemmel ama Rita'nın ölümünden sonraki hiçbir sezonu umursayamadım çünkü benim kafamda tüm hikaye Rita üzerinden ilerliyordu. Zaten Dexter her sezon tonla adam öldürüyor, her sezon tonla kızla takılıyor, her sezon yakalanacakmış gibi oluyor, her sezon diğer insanlarla yakınlaşıyor. Kalıcı olan tek şey ise Rita ile ilişkisiydi. Ne yaşanırsa yaşansın Rita'ya dönüyordu ve Rita için suç işlemeyi bırakmak bile istiyordu. Sırf kamuflaj için Rita ile takılmaktan mutlu aile tablosuna doğru bir süreç yaşadı. 5. ve sonraki sezonlarda ise buna benzer her sezon devam eden ve gelişen bir amaç kalmadı. Bu yüzden son 4 sezonu izlerken yaşananları önemsememeye başladım. Önemsemeyince de sıkılmaya başladım. Zaten ilişkilerin üzerinde bu kadar durulmasını sevmediğimi söylemiştim ama Debra'yı Dexter'a aşık etmek hangi malın fikriydi? Fan shipleri gibi olmuş ve hiçbir amaca da hizmet etmiyor, aşırı saçmaydı. Dexter'ın iyi ile kötüyü ayırt etme çabası, içindeki karanlık yolcuyu bastırma çabası falan aşırı güzel ama bokunu çıkarmışlar. Adam rahat 5 kez katil olmayı bırakıp geri dönüyor. Bir yerde karar ver artık. Bir kişilik gelişimini, bir temayı bir kere yazarsınız. Sürekli gelişip sonra başa sardığında tüm zevki kaçıyor. Gelişmesine fayda sağlayan tüm olayları çöpe atmış oluyorsunuz. Bunun en büyük sebebi de Dexter'ın asla gerçekten kodu kıramamış olması. Mesela Dox'u öldürmesi gerekirken Lila gelip öldürüyor. LaGuerta'yı öldürmesi gerekirken Debra gelip öldürüyor. Bu yüzden hiçbir zaman önemli bir masumu öldüremiyor ve tamam ben artık bir canavarım, kendimi kodla sınırlamayacağım veya ben iğrenç bir insanım, artık bu işleri bırakıyorum gibi bir kırılma yaşamıyor. Hani dizi boyunca önemsiz birkaç masumu öldürüyor ama tanımadığımız için hem bize hem de Dexter'a çarpıcı gelmiyor ve birkaç bölüm sonra unutuluyor. Durum böyle olunca da Dexter'ın yaşaması gereken karakter gelişimini Debra yaşıyor. Yanlış yapılmış en büyük şeylerden biri buydu ama en büyüğü bence final sahnesiydi. Tamam, Dexter'ın Debra'yı kendi elleriyle öldürmesi çok güzeldi. Debra Dexter'ın hareketleri ve kararları sonucunda öldü. Bu da Debra'yı bir nevi Dexter'ın kurbanlarından biri yaptı ve Dexter kız kardeşini öldürmüş oldu. Debra karakterini kapatmak için harika bir yoldu ama finalde Dexter niye Tornado'ya gidiyor ve ölmeyip başka bir yerde hayatına devam ediyor anasını satayım. Yazılabilecek en iğrenç finali yazmışlar. Dexter Tornado'da ölseydi bile daha iyi bir final olurdu. İlk defa gerçekten önemsediği masum birini öldürmüş ve kaldıramayıp intihar etmiş olurdu. Kodun da bir önemi olurdu. Gidip Hannah ve Harrison'la yaşadığı mutlu bir final eklemiyorsun, anlarım. Dersin ki Dexter böyle bir mutlu sonu hak etmiyor ama o zaman karakteri öldür. Saçma salak bir yerde sahte bir hayat yaşaması nasıl kocaman 8 sezonun finali olabilir? Bizi bununla nasıl etkilemeyi planlıyorsunuz? Hiçbir sonuca bağlanmadı ki, bomboş bir şekilde hayatına devam ediyor. Açıkçası diziyi ileride devam ettiririz düşüncesiyle mi böyle bir karar almışlar bilmiyorum ama bok gibi bir karar olmuş. 8 yıl diziyi takip edip bu sönük finali görsem kafayı yerdim. Aklıma gelen tüm iyi ve kötü kısımları inceledim. İzlemeye değer mi kısmına gelirsek, bence dizi izlemeyi seviyorsanız ilk 4 sezon kesinlikle izlemeye değer. Dizi izlemeyi sevmiyorsanız ama polisiye, gizem ve dram seviyorsanız, aynı zamanda sosyopatlara veya katillere ilginiz varsa ilk sezonu izleyin, severseniz 4. sezona kadar izleyin. 5. ve sonraki sezonların neden kötü olduğunu spoilerlı kısımda anlatmıştım. O kısmı izlemeyenlere de şöyle diyeyim, hikayenin bir amacı kalmıyor. Aynı şeyler tekrar edip duruyor. Yani 5. ve sonraki sezonları izlerken sıkılırsanız bence direkt bırakın, hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ama 6. sezonda ilginç bir düşman var ve 8. sezonda hikaye hakkında önemli şeylerden bahsediliyor. Yani ilginizi çektiyse 5. ve 7. sezonuna katlanıp izlemeye devam edebilirsiniz ya da direkt YouTube'dan özetlerini de izleyebilirsiniz. İlla oturup her bölümü izlemenize gerek yok.
Puan vermeye geçmeden önce ufak bir hatırlatma, açıklamadaki linkten Discord serverıma gelebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de like atıp abone olabilirsiniz. Dexter'a 100 üzerinden vereceğim puansa 85. Gerçekten tüm sezonlarını severek izledim ve yeni serisi olan Resurrection bittiğinde de inceleme videosunu çekeceğim. Beklemede kalın. Görüşürüz.